Selamlar. Bu videomda arkadaşlar Forex nedir ve özellikle de yeni başlayanlar için Forex biraz karmaşık gelir. Bu ilk videom olacak ama bunun serisini çekeceğim. Çekmeyi düşünüyorum en azından vakit bulduğumda. Forex ile ilgili aklınızda kalan tüm soru işaretlerini bu videolarımda silip atacağız. Forex nedir? Kimler Forex'te trade eder? İşte çalışma mantığı nedir? Tüm detaylarıyla işleyeceğiz. Hadi hiç vakit kaybetmeden kanalıma abone olalım diyormuşum. Öyle bir şey yok. Hadi hiç vakit kaybetmeden videomuza başlayalım ama gene de siz abone olun. Hadi bakalım. Arkadaşlar Forex, Foreign Exchange yani pariteler arasındaki yani milli paralar yani ülkelerin milli paralarının arasındaki değiş tokuş yani bizim kendi paramızı verip başka bir ülkenin parasını almak veya işte Amerikan vatandaşının da işte kendi parasını verip başka bir ülke parasını değişimini yapmasına Forex yani Foreign Exchange deniyor. Forex bize yabancı gelebilir aslında bakarsanız aslında hiç yabancı değiliz çünkü bizim ülkemizde zaten genellikle her vatandaşımız gidip büyük ihtimalle işte döviz almıştır hayatı boyunca. Yani şöyle düşünebiliriz. Ben şimdi gideceğim veya işte Mehmet amca gidecek herhangi bir döviz bürosuna TL verip diyelim ki dolar aldığı zaman aslına bakarsanız bir forex yapmış oluyor. Yani bir parasını değiş tokuş yapmış oluyor. Mehmet amca bunun tabii forex olduğunu bilmiyor ama işte forex'in anlamı bu arkadaşlar. Yani siz hiç piyasada forex de yapmamış olsanız da yani büyük ihtimalle kendi paranızı alıp veya satmışsınızdır. Yani kendi paranızı götürüp dövizciye işte döviz almışsınızdır. Yani euro almışsınızdır veya dolar almışsınızdır veya işte TL'ye ihtiyacınız varsa bir şey alacaksınız. Dolarınız varsa gitmişsinizdir döviz bürosuna. Dolarınızı verip karşılığında TL almışsınız. Yani döviz bürosunun içinde veya işte bankada bir forex yapmışsınızdır. Yani forex'in içinde olmuşsunuzdur. Peki arkadaşlar bu forex yani paritelerin alım satımını kimler yapar? Yani kimlerin ihtiyacı vardır bunu yapmaya? Ona bir bakalım. Birinci olarak arkadaşlar merkez bankaları yapar. Yani merkez bankalarının görevi, en baştaki görevi kendi milli parasını korumaktır. Yani bizim kendi merkez bankamızın da görevi, ilk ve tek görevi zaten kendi milli parasını korumaktır. Onun için de döviz alım satımını yapar. Yani eğer ki kendi para birimi çok değer kaybediyorsa müdahale etmek zorundadır. Çünkü kendi parasını korumakla yükümlüdür. Hani şöyle diyorlar ya işte döviz bizim merkez bankamız döviz satıyor, döviz satıyor. Ya tabii ki satabilir ama hani yerine göre satıp arkasından başka şeyler de yapmak gerekir ki dövizi yani kendi paramızı koruyabilirim. Yani benim işim bu değil. Yapılıyor mu, yapılmıyor mu ben bilemem. Yani dolar 8,5-9 lira oldu. Biraz ters giden bir şey var sanırım. İnşallah düzeltirler. İkincisi arkadaşlar bankalar. Bankalarda likiditeyi yani bu alım satımını uygun bir hale getirmek için piyasaya likidite sağlarlar. Yani piyasanın akışkanlığını sağlarlar bizim için işte şirketler için işte yurt dışındaki işte bizim yurt içindeki şirketlerimiz için veya işte yurt dışından işte bizim ülkede iş yapan şirketler için bir akışkanlık, likidite sağlarlar piyasaya. Şirketler de bankalarla çalışırlar ve bankalar da şirketlerle çalışır. Yani bunlar aslında birbirine bir bitişiktir, birbirine iç içedir. Şöyle düşünün örneğin diyelim ki bir giyim firması var. Ne bileyim ben işte sallıyorum mesela Zara. Zara mesela bir ihtiyaç duyduğunda tedarikçileri vardır ama kendi ülkesinde değil mesela başka Türkiye'den tedarikçileri vardır. İşte Singapur'dan olsun işte Bangladeş'ten olsun. Hepsini bir araya getirmiyor. Yani Bangladeş'ten bir ham madde almak istediğinde Zara İspanya'dan ne yapması gerekir? Kendi para birimini satıp yerine o ülkenin para birimini alması gerekir ki oradan mal alabilsin. Bu şekilde de bankalar burada likiditeyi yani şirketlerle diğer şirketler arasındaki akışkanlığı sağlıyor. Yani ticaret yapmayı sağlar. Bankalarla şirketler bir arada çalışırlar. Son olarak da spekülatörler en küçük kısım. Onlar da ben ve benim gibi
İşte siz de buradaysanız sizin gibiler oluyor. Piyasadan bu paritelerin yani milli paraların değer kazanıp değer kaybetmesinden para kazanmayı uman, kazanan veya kaybeden biz insanlar. Piyasanın göbeğinde merkez bankaları bulunur arkadaşlar. Örneğin Amerikan Merkez Bankası, Fed, işte Avrupa Merkez Bankası ve mesela bizim Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankamız gibi. Merkez bankalarımıza ve merkez bankalarına bağlı olan arkadaşlar büyük bankalar. Büyük bankalar vardır. Onlar merkez bankalarıyla iş yaparlar. Yani büyük toptancı Merkez Bankası'dır ve onun bir sonraki yani bir alt toptancısı da büyük bankalardır arkadaşlar. Bunlar da işte JP Morgan, Goldman Sachs, Deutsche Bank. Bunlar da büyük bankalar arkadaşlar. Onlar da merkez bankalarıyla çalışır. Onların çalıştığı işte kimler vardır? Yatırım fonları vardır. İşte fon yöneticileri, işte onlar da işte büyük bankalarla direkt çalışabilirler. Ve ticari şirketler, örneğin işte demin örnek verdiğim gibi işte Zara vesaire, onlar da büyük bankalarla çalışırlar. Ve büyük yatırımcılar, onlar da büyük yatırımcılar, yani biz eğer büyük bir yatırımcı değilsek zaten bu bankalarla direkt çalışamayız. Aracı kurumlar vardır ve veya daha küçük bankalarla iletişim halinde olabiliriz. Yani daha küçük veya fon yöneticileriyle, onlar da zaten büyük bankalarla iletişim haline geçerler. Ve ticari şirketler, işte ticari şirketler aynı dediğim gibi Zara gibi büyük ticari kuruluşlar. Onlar da direkt büyük bankalarla çalışabilirler. Daha sonra işte piyasa yapıcıları da büyük bankalarla ve brokerlar. Yani piyasa yapıcıları şöyle diyebiliriz. Burada piyasa yapıcıları, örneğin bizim Türkiye'deki piyasa yapıcıları kim dersek işte Ziraat Bankası, Vakıfbank, işte Garanti Bankası olsun, Finansbank vesaire, bunlar piyasa yapıcılarıdır arkadaşlar. Bunları unutmayın, büyük banka değillerdir. Bunlar piyasa yapıcıları. Yani Türkiye piyasasının yapıcıları da, likiditeyi burada sağlayan onlardır. Onlar da büyük bankalarla içli dışlılardır. Yani bir yerden bir şey gönderip alacakları zaman hep büyük bankalarla çalışırlar. Ve ECM brokerlar, bunlar da işte büyük brokerlar. Yine bizim Türkiye'de olan hani var, bir sürü broker var, isimlerini vermem ben şimdi. Brokerlar, onlar da büyük bankalarla çalışabilirler ama dediğim gibi büyük brokerlar, ECM dediğimiz brokerlar çalışır. Yani her piyasada çok fazla broker var. Bunların hepsinin çalışmasının mümkünatı yok. Onlar büyük, yani küçük brokerlar ECM yani daha büyük brokerlarla çalışır. Daha büyük brokerlar da büyük bankalarla çalışır. Buradaki insanlar da sen ve ben oluyoruz. Yani zurnanın son deliği. Biz de piyasa yapıcılarıyla işte küçük bankalarla çalışıyoruz. İşte bizim dediğimiz gibi işte Halkbank, Finansbank vesaire, Türkiye'deki bankalarla veya işte aracı kurumlarla çalışıyoruz. Onlar da biziz. Peki bu Forex'in bize sunduğu ne gibi avantajlar var? Yani biz bu Forex'i zaten bankalarla da gidip yapabiliyoruz. Örneğin döviz alırken döviz bürosunda da gidip alım satım yapabiliyoruz. Yani bir nevi Forex yapmış oluyoruz ama Forex yapmanın, yani bilgisi elektronik olarak bunun alışın satışın veya bir platform üzerinden bilgisayarda veya işte telefonda elektronik olarak alıp satmanın bize avantajları neler? Bir onlara bakalım. Arkadaşlar ilk olarak Forex bize yüksek likidite sağlar. Yani yüksek likidite demek, piyasanın akışkanlığı çok yüksektir. Yani piyasada, eğer ki bu piyasada alım satım yapacaksan, herhangi piyasa olabilir, yüksek likidite olan piyasada alım satım yapıyorsanız eğer fiyat farkları oluşmadan alım satım yapıyorsunuzdur. Yani şöyle diyeyim, yani eğer ki bir ürünü almak istediğiniz veya bir piyasayı almak istediğiniz fiyattan alım gerçekleşiyordur veya satmak istediğiniz fiyattan satım gerçekleşiyordur. Bunun kötü yanları mesela şöyle düşünebilirsiniz borsada. Borsaya örnek vereyim. İstediğiniz bir fiyattan fiyat orayı görmeden çıkabilir veya fiyat orayı görmeden düşebilir. Siz de malla elinizde kalmış olursunuz. Yani düşük sığ piyasalarda yani malı çakmışlardır. Siz bir daha o fiyatı bir daha göremezsiniz. Yani bitmiştir artık ama Forex öyle değil. Büyük bir piyasadır. Likidite olan bir piyasadır ve akışkanlığı çok fazla olduğu için istediğiniz an istediğiniz fiyattan alım satım yapabilirsiniz. Küçük meblağlarla yatırım, bu birazcık bizim ülkemizde zor. Çünkü bizim ülkemizde bir kural getirildi. Yani uzun zaman önce Forex firmaları 50.000 TL'den düşük olarak işlem yapmıyorlar. Hesap açmıyorlar. Yani
Bu Türkiye hariç başka ülkelerde işte 100 dolar galiba. 100 dolarla işlem yapılabiliyor. Küçük bir meblağla istediğiniz gibi yatırım yapabiliyorsunuz ama işte bizim ülkemizde Forex yapmanın bedeli en düşük meblağınız 50.000 TL olması lazım. İyi bir risk yönetimi edinilebilir burada. Neden? Çünkü çok çok küçük lotlarla işlem yapabilirsiniz arkadaşlar Forex piyasasında. Yani şöyle düşünün. 0.01 lotla işlem yapabilirsiniz. Yani çok minimalist lotlarla işlem yapabilirsiniz. Bu da demek oluyor ki işte hani diyelim ki Viyop'a gittiniz. Viyop yapacaksınız. Bir tane sözleşme almanız sizin yani 1200-1300 TL'ye mal olurken veya işte şöyle şu da olabilir, mesela yurt dışında yatırım yapıyorsunuzdur. Yani neden Forex'i tercih ederler? Çünkü mesela Amerikan piyasasında Blue Chip diye bir şirketler var. Onlara yatırım yapmak pahalıdır. Çünkü onlar işte batmayacak gözüyle bakılan şirketlerdir ve onlara yatırım yapmanın ücreti de pahalıdır. Forex'te çok düşük meblağlarla yatırım yapabilirsiniz. Bir diğeri haftanın 5 günü 24 saat alım satım yapabilirsiniz. Bu da Forex'te cumartesi pazar hariç haftanın her günü 24 saat alım satım yapabilirsiniz. Örneğin diyelim ki ben saat 9'da kalkıyorumdur. 10'da işte veya bilgisayara oturuyorumdur, trade ediyorumdur ama sen mesela gece oturmayı seversin. İşte ben Londra piyasası açıkken işlem yapıyorumdur. İşte sen New York piyasası açıkken işlem gece yapıyor, akşam yapıyorsundur. Veya işte başka bir arkadaş da gece kaldı Tokyo piyasasında işlem yapıyor. Olabilir, yapabilir. Bir diğeri düşük işlem maliyetleri. Arkadaşlar Forex sadece ve sadece zaten brokerlar sizden alım satım aralığı yani spread, makas, yani bizim burada bildiğimiz makas. Yani bankaların mesela bir döviz alıp satarken makas aralığı vardır. Bu Forex'te inanılmaz küçüktür yani. Çok çok küçük, yani çok uygun fiyatlı alım satım yapabilirsiniz. Yani bankalardan işte döviz bürolarından vesaire çok çok daha uyguna mal ettirebilirsiniz. Yani bu aslında Forex bir nevi bizim için ticari bir enstrüman olarak çok çok güzel kullanılabilir. Çünkü gidip şimdi diyelim ki döviz bürosundan alım satım yapacağız. Döviz alacağız elle. Oradaki makas çok fazla. Hele bankalarda döviz bürolarından da fazla makas. Alım satım makası. Hele gece mesela bankalardan alım satım, çünkü bizim piyasamız gece kapalı olduğu için bankalar inanılmaz makas aralığını açarlar ki siz gece bir olay olduğunda tabii zorda kalmamak için açarlar bunu. Siz de zaten gece hiçbir işlem yapamazsınız. Orada kaldığınız zaman bile işlem yapamazsınız. Çünkü makas zaten çok büyüktür. Yani spread dediğimiz olay alım satımda işte makas. Ama işte Forex'te o makas o kadar düşük ki, yani burada mesela ben burada print screen yaptığım için kendi ekranımdan burada 0 gözüküyor ama burada işte yani bu da sizin aracı kurumla olan ilişkiniz, yani broker'ınızla olan ilişkiniz, nasıl bir yatırımcısınız, işte ilişkiniz nasıl, onlar size belli bir teklifler sunarlar. İşte spread işte 20 gözükür, işte 30 gözükür, işte burası 20'dir veya işte 30'dur veya işte 40'tır vesaire. Bu sadece mesela euro dolarda burada şu bölgede şu son rakamı almazsak eğer ki burası işte satım 51 ise, işte alışta 41 ise, şurası 41 ise benim buradaki spread'im de 10 çıkmış oluyor. Yani ben sadece bir pip aracı kuruma alım satımda para ödemiş oluyorum. Yani çok çok düşük işlem maliyetleriyle piyasada alım satım yapmış oluyoruz Forex aracılığıyla. Bu Forex'in başlangıç videomdu. Bunun daha devamı gelecek. İşlemler, lotlar nasıl açılıp nasıl kapanılır, ama siz bu videomda benim Forex'in mantığını anlamış oldunuz. İleriki videolarımı kaçırmayın çünkü Forex'te nasıl alım satım yapacağız ve özellikle Forex'teki bu kaldıraç oranını nasıl kendimize karlı bir şekilde kullanacağımızı göreceğiz. Kendinize çok dikkat edin. Benimle birlikte kalın ki piyasadan beraber para kazanalım. Haydi görüşmek üzere. Kendinize çok dikkat edin. Bay bay.